Esenlikler sevgili izleyicilerimiz, Bilgi Işığı kanalına hoş geldiniz. Bu hafta 7 Ekim 2023 tarihinde yapılan Hamas saldırısı ardından başlattığı Gazze operasyonu sonrasında gündemden düşmeyen İsrail'in nasıl kurulduğunu, İsraillilerin nasıl insanlar olduğunu ve İsraillilerle Filistinlilerin neden savaştığını irdeleyen bir videoyla karşınızda olmak istedik. Bildiğiniz gibi, İsrail denilince insanların bir kısmı, İsrail'in tamamen haksız olduğunu, bir kısmı da İsrail'in tamamen haklı olduğunu duymak istiyor ve aksi bir şey duyduğu zaman karşısındaki kişiyi, Arapçı olmakla ya da Siyonist olmakla suçluyor. Biz bu videoyu hazırlarken bu iki grubun istediğinin aksine, tamamen objektif bir şekilde davranıp bütün gerçekleri ortaya koymayı daha uygun bulduk. Bunun için İsrail'in tarihini, kültürünü, iyi yönlerini ve son olarak da kötü yönlerini ele aldık. Çünkü bu sayede, günümüzde yaşanan olayların daha iyi anlaşılabileceğini ve gelecekte yaşanması muhtemel olayların ise daha doğru bir şekilde öngörüleceğine inanıyoruz. Lafı daha fazla uzatmadan hazırsanız videomuza başlayalım. Birçok kişi İsraillilerin bölgeye 2. Dünya Savaşı sonrasında geldiğini düşünse de bu doğru değildir. İsraillilerin kurduğu ilk devlet M.Ö. 1030 yılında kurulan 1. İsrail Krallığı'dır. İsrail adı, Tevrat'a göre insan kılığına girmiş Tanrı'yı güreşte yenen Yakup peygamberin takma adıdır ve anlamı Tanrı ile güreşen demektir. İsrailli sözcüğüne ise ilk olarak M.Ö. 1209 yılında bir antik Mısır tabletinde yazan, İsrailliler harap oldu ve onun tohumu artık yok sözünde rastlanılır. Yahudi inancına göre, Firavun Yahudileri yok etmek isterken Musa peygamber denizi ikiye yarıp Firavun'u ve ordusunu boğarak yok etmiştir. Daha sonra, Tanrı'nın kendisine ve halkına vaat ettiği Kenan bölgesine gelmek istese de yolda yaşamını yitirmiştir. Kendisi buraya gelemese de Yahudiler bu bölgeye gelmeyi başarıp ilk yerleşim yerlerini kurmuştur. Bilim insanları ise farklı teorilere sahiptir. Bazı bilim insanları, Yahudilerin antik Mısır'da özgür bırakılan kölelerin bölgeye yerleşmesiyle oluştuğunu savunurken, bazı bilim insanları ise Yahudilerin çoğunlukla Kenanlı olduğunu ve başka bir yerden göç etmediğini savunur. O yıllarda, Afrika ve Asya arasında köprü olduğu için Kenan bölgesi etnik çeşitlilik anlamında çok zengin olsa da, Araplar Kenan bölgesinde bulunmamaktaydı. Haritada gördüğünüz Filistler, günümüzdeki Filistin halkının atası değildir. Filistler Ege bölgesinden buraya göçen ve Yunanlarla akraba olan bir halktır ve Arabik ya da Semitik değildir. İsraillilerin tarihine dönecek olursak, Şaul ben Kiş, bölgedeki 12 Yahudi kabilesini birleştirip 1. İsrail Krallığını kurdu. M.Ö. 1007 yılında Filistlerle girdiği savaşta yaralandı ve düşmanlarının eline düşmeyi istemediği için kendisini öldürdü. Kral Şaul öldükten sonra tahta oğlu İşbal geçti. Yehuda kabilesi İşbal'ın krallığını kabul etmedi ve 1. İsrail Krallığından ayrılıp lider olarak Davut'u seçti. Bu duruma sinirlenen İşbal, Davut'a savaş açtı ama savaş sırasında kendi ordusu tarafından öldürüldü. Davut tahta geçtikten sonra, Yehuda Krallığını tekrar İsrail Krallığına bağladı ve günümüzdeki adı Kudüs olan Yeruşalim'i ele geçirdi. Kendisi büyük bir Yahudi tapınağı yapmak istese de, bu isteğini gerçekleştiremeden öldü. Davut öldükten sonra yerine oğlu Süleyman geçti. Kral Süleyman, babasının isteği olan tapınağı inşa eder ve adına Süleyman Mabedi denilir. Kendisi tarihin gördüğü en güçlü ve en zengin krallardan biri olmasının yanında peygamber olarak da kabul edilir. Bu dünya, bu kadar güçlü olmasına rağmen Kral Süleyman'a bile kalmadı ve tahta oğlu Rehavam geçti. Rehavam, kuzeydeki İsraillilere ağır vergiler yüklemişti ve kendisinden vergilerin indirilmesi istenildiğinde daha da çok vergi almaya başlamıştı. Bunun üzerine kuzeydeki kabileler Jeroboam'ın önderliğinde isyan ederek 1. İsrail Krallığından ayrılarak ayrı bir devlet kurdular. Jeroboam, kuzeydeki 10 kabileyle kurduğu bu yeni devlete Mamleket İsrail adını vermişti. M.Ö. 930 yılında kurulan bu devlet yaklaşık 200 yıl ayakta kalmıştı. Bu 200 yılın ardından M.Ö. 720 yılında Asurlular buraları işgal edecekti. Güneydeki Yahuda Krallığı ise M.Ö. 586 yılında Babil İmparatorluğu tarafından yıkılacaktı ve o günden sonra yaklaşık 2500 yıl boyunca İsrailliler ülkesiz bir şekilde yaşayacaklardı.
Asurlular, İmparator II. Sargon önderliğinde kuzeyde bulunan İsrail Krallığını fethettikten sonra bölgede isyan çıkmasın diye bir iskan politikası başlatmıştı. İsrail Krallığını oluşturan 10 Yahudi kabilesini küçük parçalara bölüp başka yerlere sürerken Kenan bölgesine de Asurluları yerleştirmişti. Asurlular tarafından göçe zorlanan bu kişilerden Eski Ahit'te 10 kayıp kabile diye söz edilir ve asimile oldukları söylenilir. Bazı bilim insanları ise, bölgedeki bütün Yahudilerin sürgün edilmediğini ve bazılarının güneydeki Yahuda krallığına kaçtığını söyler. Bu teoriye göre kayıp kabile sayısı 9 ya da 8'dir. Az önce söylediğimiz gibi, M.Ö. 587 yılında Babil kralı 2. Nebukadnezar Yahuda krallığını ele geçirerek son İsrail devletini de yıktı. Üstelik Süleyman mabedini de yıktırmıştı. Nebukadnezar da tıpkı Sargon gibi ele geçirdiği yerlerde iskan politikası güdüyordu ama Yahudileri küçük gruplara ayırmamıştı. Bundan dolayı Bünyamin ve Yahuda kabileleri asimile olmadı ve kimliklerini koruyabildi. Ayrıca bu sürgün sırasında tam anlamıyla birbirlerine karıştılar ve böylelikle Yahudilerdeki kabile ayrılıkları bitmiş oldu. Tam da bugünlerde Yahudiler de kendilerini bu zorlu durumdan kurtaracak ve ana yurtlarına dönmelerini sağlayacak birinin geleceğine dair bir inanış ortaya çıktı ve bu kişiye Mesih adını verdiler. Artık Süleyman mabedi olmadığı için, ibadet etmek için sinagog adı verilen yapılar kurmaya başladılar. M.Ö. 515 yılında Babil İmparatorluğunu yenen Persler Yahudilerin Kenan bölgesine dönmelerine ve Süleyman mabedini yeniden yapmalarına izin vermişti. M.Ö. 455 yılında ise Kudüs'ün duvarları yeniden yapıldı ve Kudüs eskiden olduğu gibi Yahudilerin kutsal kenti haline geldi. Bölge ilerleyen yıllarda Büyük İskender başta olmak üzere pek çok kişi tarafından işgal edilecekti ama bu el değiştirmelerin en önemlisi Kudüs'ün Roma İmparatorluğu'nun eline geçmesiydi. M.Ö. 63 yılında Roma Cumhuriyeti'nin en ünlü komutanlarından olan Pompeius Magnus Kudüs'ü işgal etti ve birçok Yahudi'yi köle yapıp Roma'ya getirdi. Böylelikle Yahudiler toplu olarak ilk kez Avrupa topraklarına girmiş oldular. Kenan bölgesine ise Yahudiye denilmeye başlanıldı. Yahudiler Roma egemenliği altında yaşamak istemedikleri için 3 yıl sonra Roma Cumhuriyeti'ne isyan ettiler ve bu isyanları bastırmak isteyen Roma askerleriyle savaşmaya başladılar. Bu olay tarihe 1. Yahudi-Roma Savaşı olarak geçirildi. Bu savaşın 7. yılında İmparator Titus, Kudüs surlarını yıkarak büyük bir orduyla kente girdi ve isyanları çok sert bir şekilde bastırdı. Pek çok yer yıkıldı ve Yahudilerin büyük bir çoğunluğu öldürüldü. Sağ kalan Yahudilerin azımsanmayacak bir bölümü ise köleleştirilip başkent Roma'ya götürüldü. Yahudiler milattan sonra 115 yılında sürgün ayaklanması adını verdikleri ikinci bir isyan başlatmışlardı. Kısa süre içerisinde bu da bir savaşa dönüşmüştü. Kitos adı verilen bu savaş 117 yılında bitmişti. Roma çok kayıp verse de savaşı kazandı ve bir sürü Yahudi'yi katletti ya da köleleştirdi. Yahudilerle Roma İmparatorluğu'nun arasında yapılan son savaş ise 132 yılında Bar Kokhba ayaklanması sonrasında başlamıştır ve 136 yılında sona ermiştir. Bu savaşı da Roma İmparatorluğu kazanmıştı ve Yahudilere en sert tepkiyi bu savaşta vermişlerdi. Ünlü Romalı tarihçi Karsus Dio Yahudilere yapılanları şöyle anlatmıştı. En önemli 50 karakolları ve en büyük 985 köyleri yok edildi. 580 bin Yahudi erkeği öldürüldü. Kıtlık, hastalık ve yangın nedeniyle sayılamayacak kadar fazla sayıda kişi öldü. Kentleri yıkıldı ve Yahudiye'nin neredeyse tamamı yok edildi. Bütün bunlarla birlikte bazı günler dışında Yahudilerin Kudüs'e girmelerine yasak getirildi ve sağ kalanların önemli bir bölümü köleleştirilip imparatorluğun çeşitli bölgelerinde satıldı. ...638 yılında Halife Hazreti Ömer döneminde Kudüs Müslümanlarca Bizans İmparatorluğundan alınmıştı. O yıllarda Yahudilerin Kudüs'e girişi hala bazı günler dışında yasaktı. Hazreti Ömer bu yasağı kaldırdı ve Yahudiler Kudüs'e geri döndüler. Üstelik inançlarını yaşamalarına da izin verilmişti. Müslüman olmayanlardan cizye adında bir vergi alınıyordu. Bu vergiyi ödemekte zorlanan Yahudiler Kudüs'ten taşınmak zorunda kaldı ve başka yerlere göç ettiler. Bununla birlikte Roma İmparatorluğunca köle yapılan Yahudiler zaman içerisinde özgür kalmıştı.
Böylece dünyanın pek çok yerinde Yahudi popülasyonları oluşmaya başladı. Bu Yahudi grupları dinlerine ve dillerine her zaman sahip çıkıp kültürlerini büyük ölçüde korusalar da uzun yıllardır birbirlerinden ayrı yaşadıkları için farklı adlarla anılıyordu. İber Yarımadası'nda yaşayanlara Seferat Yahudisi, Orta Avrupa'da yaşayanlara Aşkenaz Yahudisi, Orta Doğu'da yaşayanlara Karay Yahudisi, Orta Asya ve Kafkaslar'da yaşayanlara ise Mizrahi Yahudisi deniliyordu. Avrupa'da Yahudilere karşı büyük bir düşmanlık vardı ve bu düşmanlık Fransız devrimine kadar artmaya devam edecekti. Bu düşmanlığın en temel nedeni din farkıydı. Avrupa'nın çoğunluğu zamanla Hristiyanlaşmıştı ve Hristiyan inancına göre Jesus'u askerlere ispiyonlayıp ölümüne neden olan kişiler Yahudilerdi. Bundan dolayı o dönemlerde aşırı güçlü olan kiliselerde Yahudiler sürekli kötüleniyordu. Yahudiler toprak sahibi olamadıkları için ticarete yoğunlaşmışlardı ve bu sayede kısa sürede büyük servetler elde ettiler. Bu da başta Hristiyan din insanları olmak üzere pek çok kişinin hoşuna gitmiyordu. Ayrıca Yahudiler genelde kentin dışındaki gettolarda komün hayatı yaşamak zorunda kaldıkları için bazı insanlara korkutucu geliyordu ve insanlar birçok felaketten Yahudileri sorumlu tutuyordu. Bunun en açık örneği ise birçok insanın ölümüne neden olan veba salgınının Yahudilerin kuyuları zehirlemesinden kaynaklandığının düşünülmesidir. Avrupa o günlerde Yahudiler için oldukça tehlikeliydi. İngiltere'de, Portekiz'de ve Avusturya'da pek çok kez saldırıya uğramışlardı. İspanya'da ise 1478 yılında Katolik Engizisyon mahkemeleri kurulmuştu ve Yahudilerin Katolik olması isteniyordu. Bu isteği reddeden binlerce Yahudi İspanya'dan kovulmuştu. Bu kovulan kişilere kucak açan devlet ise o yıllarda Avrupa'da antisemitizmin olmadığı ender ülkelerden biri olan Osmanlı İmparatorluğu'ydu. ...1789 yılında gerçekleşen Fransız devrimi sonrasında Avrupa yepyeni bir çağa girmişti. Kilisenin gücü iyiden iyiye azalmıştı ve monarşiler yerini demokrasilere bırakıyordu. Bu ortam Yahudilere de çok yaramıştı. Artık eskisi kadar ötekileştirilmiyorlardı ve birçok hakka kavuşmuşlardı. Yine de üstlerine yapışan olumsuz imaj silinmemişti. Eskisi kadar olmasa da hala dışlanıyorlardı ve saldırıya uğruyorlardı. Bazı Yahudiler Avrupa'dan ayrılmak gerektiğini düşünmeye başlamıştı. Bu kişilerin başında ise Binyamin Zeev ya da daha çok bilinen adıyla Theodor Herzl bulunmaktaydı. 1886 yılında Der Judenstaat adlı bir eser yayımlamıştı. Bu eserde Avrupalılardaki Yahudi karşıtlığının asla bitmeyeceğini ve bundan dolayı Yahudilerin Avrupa'da kaldıkça güvende olamayacağını söylüyordu. Çözüm olarak ise 20. yüzyılda Yahudilerin anayurdu olan Kenan bölgesinde yeni bir devlet kurulmasını öneriyordu. Theodor Herzl bu eseriyle birlikte Siyonizm ideolojisinin kurucusu oldu. Gün geçtikçe pek çok Yahudi bu ideolojinin destekçilerinden biri oluyordu. Bunun sonucunda 1897 yılında Herzl önderliğindeki 1. Siyonist Kongre toplanmış oldu. Bu kongre sonunda Kenan bölgesine dönmeye, başta zengin Yahudiler olmak üzere pek çok kişi ikna olmuştu. Ama bir sorun vardı. Kenan bölgesi Osmanlı İmparatorluğu'nun toprağıydı ve bölgede Araplar yaşıyordu. Theodor Herzl dönemin padişahı olan Abdülhamit'e gidip, Osmanlı İmparatorluğu'nun borçlarının ödenmesi karşılığında Kudüs ve çevresini istemişti. Yahudiler o kadar zenginleşmişti ki, koca bir imparatorluğun borçlarını ödeyebilecek hale gelmişlerdi. Sultan Abdülhamit ise Kudüs ve çevresini vermeyi kabul etmemişti. Bu görüşmeden 13 yıl sonra, 1. Dünya Savaşı başlamıştı. Osmanlı İmparatorluğu kaybedilen toprakların bazılarını geri almak umuduyla kaybetmeyeceğine %100 güvendikleri Almanya'nın yanında savaşa katıldı. İngilizler ise Osmanlı'yı zayıflatmak ve tam anlamıyla yok etmek için elinden gelen hiçbir şeyi ardına koymayacaktı. İlk olarak 1916 yılında Şerif Hüseyin önderliğinde bir Arap isyanı başlattı. Bu durum, Osmanlı'nın hiç beklemediği bir şeydi. Çünkü Osmanlı Araplara her zaman toleranslı davranmıştı. Araplar ise bağımsız olma umuduyla İngilizlerle birlik olup bölgedeki Osmanlı güçlerini vahşice katletmeye başladı. Savaş bittiği zaman Araplar artık bağımsız ve özgür olacaklarını sanıyordu. Başlarına geleceklerden ise habersizdiler.
1917 yılında İngiliz Dışişleri Bakanı Arthur Balfour, dönemin en zengin Yahudilerinden ve Siyonist hareketin en büyük destekçilerinden biri olan Lord Rothschild'a, İngiliz hükümetinin Kudüs çevresinde kurulması planlanan Yahudi devletine destek olacağını yazan bir posta yollamıştı. Tarihe Balfour Deklarasyonu olarak geçen bu yazı İsrail'in kurulmasını sağlayan en önemli belgelerden biri olmuştu. İngilizler Arapları kullanarak bölgeyi Türklerden arındırmıştı. Savaşın ardından oraya bir Yahudi devleti kurarak hem Avrupa'daki Yahudilerden kurtulmayı hem de Süveyş kanalını kontrol altında tutmayı hedeflemişlerdi. Üstelik zengin Yahudilerden de savaş sırasında maddi yardımlar almayı başarmışlardı. Filistin bölgesine 1. Dünya Savaşı sonrası Yahudi akışı olmaya başlamıştı. Araplar ise bölgeye gelen Yahudilere topraklarını satıyordu. Kısa süre içerisinde Araplar topraklarının %6'sını satmıştı. Yine de bölgede hala Araplar çoğunluktaydı ama bu durum kısa süre içerisinde değişecekti. 1. Dünya Savaşı sonrasında Almanya perişan bir duruma gelmişti. Ülkede yoksulluk ve işsizlik ciddi şekilde artmıştı. Almanya, ekonomisini az da olsa toparlamaya başlamışken 1929 yılında büyük buhran yüzünden Almanya hiç olmadığı kadar yoksullaşmıştı. İnsanlar kilolarca parayla sadece bir ekmek alacak duruma gelmişlerdi. Suç oranları ise korkutucu bir şekilde artmaya başlamıştı. Tıpkı Fransız devrimi öncesindeki gibi, antisemitizm de yükselmeye başlamıştı. Çünkü Alman halkı büyük bir yokluk çekerken Yahudiler birikimleri ve birbirlerine destek olmaları sayesinde nispeten lüks bir yaşama sahiptiler. Bu durum Adolf Hitler başta olmak üzere Nazi Partisi'ni oldukça rahatsız ediyordu. Naziler küçük bir parti olarak yola çıkmışlardı. Büyük buhranın da etkisiyle gittikçe popüler bir hale gelip 1933 yılında iktidara geldiler. O günden itibaren Yahudilere sistematik şekilde zulmetmeye başladılar. Birçok Yahudi Hitler'in yükselişi döneminde Almanya'yı terk edip Amerika başta olmak üzere başka yerlere taşındı. Taşındıkları yerlerden biri ise Filistin bölgesiydi. 1941 yılında Yahudilere yapılan zulümler soykırıma evrilmişti ve bu durum Nazi Almanyası'nın yıkıldığı 1945 yılına kadar devam etti. Auschwitz başta olmak üzere birçok toplama kampı kurulmuştu ve çoğu bu kamplarda olmak üzere 7 milyona yakın Yahudi öldürülmüştü. Bu olayın ardından tüm dünyanın gözünde Yahudiler mazlum bir halk olarak görülmeye başlanmıştı. Sağ kalan Yahudilerin bir kısmı Filistin bölgesine gitmişti. Bölgeye gelirken artık mutlu olacaklarına inanıyorlardı. Hatta gemilerine, "Almanlar bizim evlerimizi ve ailelerimizi yok etti. Siz de umutlarımızı yok etmeyin" yazmışlardı. İkinci Dünya Savaşı sonrası, bölgeye gelen mültecilerin etkisiyle, Filistin'in 1/3'ü Yahudilerden oluşuyordu. O dönemlerde Filistin İngiltere'nin himayesindeydi ve İngilizler 2. Dünya Savaşı sonrası bozulan ekonomilerinden dolayı sömürgelerinden çekilmek istiyordu. Bundan dolayı bölgeyi Birleşmiş Milletler'e bırakıp Filistin'i terk ettiler. Birleşmiş Milletler 1947 yılında, bölgenin %56'sını Yahudilere, %42'sini ise Araplara vermeyi uygun gördü. Kudüs ise uluslararası bir statüye sahip olacaktı. Bu kararı, Türkiye'nin de içinde olduğu 13 ülke kabul etmezken, 33 ülke ise kabul etmişti. Çoğunluğun onay vermesi nedeniyle karar yürürlüğe girdi ve 14 Mayıs 1948 yılında İsrail başkenti Tel Aviv olacak şekilde resmen kurulmuş oldu. İsrail'in kurulduğu gün Mısır, Ürdün, Suriye, Lübnan ve Irak İsrail'e savaş açtı. Savaş sırasında radikal Yahudiler ise 700 bin Filistinli topraklarından kovup Deir Yasin katliamı gibi katliamlar yaptı. Bunun sonucunda bölgedeki İsrailli oranı artmaya başlamıştı. Birleşmiş Milletler önderliğinde 1949 yılında ateşkes sağlanarak savaş bitirilmişti. Bu savaş sonunda İsrail topraklarını genişleterek Kudüs'ün batısına ve sahil bölgelerine egemen olmuştu. Batı Şeria ve Kudüs'ün doğusu Ürdün'e bırakılmıştı ve Gazze bölgesi ise Mısır'a bağlanmıştı. İsrail artık bölgenin %56'sına değil, %70'ine sahipti. İsrail ile komşu devletler arasındaki bölgesel çatışmalar aralıksız şekilde devam ediyordu. 1967 yılında Mısır, Ürdün ve Suriye İsrail'le olan sınırlarına asker yığmaya başlamıştı.
Bu operasyona girişmelerinin temelinde, İsrail'in Süveyş kanalını ulusallaştırmak isteyen Mısır'a, İngilizler ve Fransızlara katılarak savaş açması vardı. 5 Haziran 1967 günü İsrail şok bir saldırı yaparak Mısır'ın hava gücünün önemli bir bölümünü yok etti. Aynı gün Suriye ve Ürdün uçakları İsrail'i bombalamaya başladı. İsrail ise hızlı bir şekilde karşılık vererek Araplara karşı üstünlüğünü korumaya devam etti. Ertesi gün Gazze'yi, 7 Haziran'da Ürdün'e ait olan Batı Şeria'yı, 8 Haziran'da Mısır'a ait olan Sina Yarımadası'nı ve 9 Haziran'da ise Suriye'ye ait olan Golan Tepelerini ele geçirerek topraklarını önemli bir ölçüde arttırdı ve savaşın her cephesinde mutlak zafer elde etti. 6 Ekim 1973 yılında Mısır ve Suriye kaybettikleri topraklarını geri almak için İsrail'e yine savaş açtı. Böyle bir savaşı hiç beklemeyen İsrail, Suriye'den ve Mısır'dan almış olduğu toprakların bir kısmını kaybetti. 25 Ekim 1973 yılında Birleşmiş Milletler'in arabuluculuğu ile ateşkes imzalandı. İsrail ise Sina Yarımadası'nın tamamını Mısır'a, Golan Tepelerinin bir kısmını ise Suriye'ye vermeyi kabul etti. 1992 yılında İsrail'de yönetime İşçi Partisi gelmişti. Partinin başkanı Isaac Rabin, Filistinlilere Gazze'de ve Batı Şeria'da kısmi yönetim hakkı vermişti. Böylece Araplar ile Yahudiler arasındaki sorunların çözülebileceğine inanıyordu. Hesap etmediği şey ise radikal Yahudilerin vereceği tepkiydi. Aşırı sağcı Yahudiler İsrail'in savaşarak kazandığı toprakların Araplara verilmesini kabul etmiyordu. 4 Kasım 1995 günü Yigal Amir adındaki aşırı sağcı bir Yahudi Isaac Rabin'i sırtından vurarak öldürdü. Bu olaydan sonra yönetime gelen bütün İsrailli liderler Filistinlilere karşı sert davranmaya başlamıştı. Bu durum, Yahudilerle Arapların birbirlerine olan düşmanlıklarını günden güne arttırmaya başlamıştı. Bu gerilimin en uç noktası ise Hamas'ın 7 Ekim 2023 günü yaptığı saldırı ve İsrail yönetiminin orantısız misillemesidir. Bugüne kadar olan çatışmalarda toplamda 130 binden fazla Filistinli ve 20 bine yakın İsrailli yaşamını yitirirken 10 binlerce kişi ise yaralanmıştır. Ne yazık ki bu sayılar hala artmaya devam ediyor ve uzun bir süre daha böyle devam edecek gibi gözüküyor. İsrail yaklaşık 21 bin kilometre kare yüz ölçümüyle Türkiye'nin yüz ölçümünün yaklaşık olarak 80'de biri kadardır. Küçük bir ülke olmasının yanı sıra, ülkenin yarısı çöllerle kaplıdır. Bazı kişiler İsrail'in bu nedenlerden dolayı başka ülkelerin topraklarını istediğini düşünüyor. Sanılanın aksine bütün İsrailliler Yahudi değildir. 10 milyonluk İsrail'in 7 milyonu Yahudidir ve ülkede 2 milyondan fazla Müslüman Arap da yaşamaktadır. Bundan dolayı Arapça da ülkede resmi olarak tanınan bir dildir. Yakın zamana kadar İbranice ile birlikte İsrail'in iki resmi dilinden biri olsa da, 2018 yılındaki bir yasadan sonra resmi dil olmaktan çıkartılmıştır. İsrail oldukça küçük bir ülke olmasına rağmen, yaklaşık 600 milyar dolar gayri safi yurt içi gelire sahiptir. 80 milyonluk Türkiye'nin verimli ve büyük topraklarına rağmen, yaklaşık 1,5 trilyon gayri safi yurt içi gelire sahip olduğu düşünülünce İsrail'in ekonomik başarısı daha iyi anlaşılıyor. Ülkemizde kişi başı yıllık gelir yaklaşık 17 bin dolarken, İsrailliler kişi başı 57 bin dolar yıllık gelirle dünyanın en zengin halklarından biridir. Bu zenginliğin kaynağı olarak birçok insan, İsrail'e ait olmayan başka ülkelerin markalarını gösteriyor. İsrail'e ait sanılan markaların büyük bir çoğunluğu gerçekte, Amerika, Fransa, Almanya ya da başka bir ülkeye aittir. Bu firmaların İsrail markası sanılmasının nedeni, kurucularının Yahudi olmasıdır. İsrail'in en büyük gelir kalemi bilişim sektörüdür. Siber güvenlik, yapay zeka ve sağlık teknolojisi gibi alanlarda dünyanın sayılı ülkelerinden birisidir. Örneğin, İsrail'de uzun yıllar bakanlık ve bir yılda başbakanlık yapmış Naftali Bennett, 1999 yılında Siota adında bir siber güvenlik firması kurup 2005 yılında 145 milyon dolara satmıştır. İsrail'in en önemli gelir kollarından biri de savunma sanayidir. Birçok ülkeye askeri teknolojiler satmaktadır. Ülkenin en önemli üçüncü gelir kolu ise elmas işlemeciliğidir. Dış ülkelerden ham elmas alıp onları işlerler ve lüks ziynet eşyaları yapıp çok yüksek bedellere satarlar. İsraillilerin ana diline İbranice denir.
Kendisine özgü bir alfabesi vardır ve bu karakterlerin hepsi İsrail'in bayrağında da bulunan Davut yıldızının bir parçasından oluşmaktadır. Harflere dikkatli bakanların fark edeceği üzere, İbranice ile Arapça birbirine çok benziyor. Zaten ikisi de Semitik dil ailesinin üyesidir ve kardeş dillerdir. Arapça kökenli sandığımız pek çok sözcük aslında İbranice kökenlidir. Hatta bazı kaynaklara göre, Allah sözcüğünün kökeni, İbranice'deki Elohim sözcüğünden gelmektedir. Bir sözcüğün Arapça ya da İbranice kökenli olup olmadığını anlamak çok zordur çünkü bu iki dil fonetik olarak da çok benzerdir. ومن هذا الشيخ؟ هذا الشيخ جدي. ما اسمه؟ اسمه علي. وكم عمره؟ عمره 90 عاما. ما شاء الله، هو كبير في السن. هل هو يعمل؟ الآن هو لا يعمل، هو متقاعد. ومن هذه العجوز؟ هذه العجوز جدتي. ما اسمها؟ اسمها صفية. وكم عمرها؟ عمرها 80 عاما. שלום, שלום, איך קוראים לך? קוראים לי אלזה. איך קוראים לך? לי קוראים דורון, נעים מאוד. נעים מאוד, מה נשמע? בסדר, מה איתך? בסדר, איפה את גרה? אני גרה בתל אביב. וואלה, גם אני גר בתל אביב. וואו, איפה? אני גר במרכז העיר. איפה את גרה? אני גם גרה במרכז העיר. וואו, אולי אנחנו שכנים. אולי? İsrail bayrağındaki mavi çizgiler sanılanın aksine Fırat ve Nil Nehri arasındaki vaat edilmiş toprakları simgelemez. Bu çizgiler, Yahudilerin dua şalı olan talisi sembolize etmekte. Yahudiler de, tıpkı Müslümanlar gibi domuz yemezler. Bununla birlikte, koşer gıdalar tüketirler. Koşer, İslam'daki haram ve helal kavramlarına benzese de çok daha katıdır ve uyulması oldukça zordur. Domuz yememe ve koşer gıda tüketme dindar Yahudiler tarafından titizlikle uygulansa da, seküler ya da reformist Yahudiler bunlara ya hiç uymaz ya da belli yönlerden uyar. Birçok kişi sünneti İslam'a özgü bir şey sansa da Yahudilerde de sünnet geleneği vardır ve sünnet işlemi, bebek 8 günlükken yapılır. Bu törene birih milah denilir ve sünnet işleminden sonra çocuğa bir isim verilir. İsrail'de cuma ve cumartesi günleri tatildir. Haftanın ilk günü ise pazar günüdür. Cumartesi gününe Şabat denilir ve Yahudi inancına göre Tanrı evreni 6 günde yaratıp cumartesi günü dinlenmiştir. Bundan dolayı insanların da Tanrı'ya uyup o gün hiçbir şey yapmaması gerekir. Şabat günü, Cuma gün batımıyla başlayıp cumartesi gün batımıyla sona erer. Şabat günü yazı yazmak ve hatta ateş yakmak bile yasaktır. Bundan dolayı insanlar Cuma ve cumartesi günü yiyecekleri yemekleri önceden hazırlarlar. İsrail vatandaşlığı almak Yahudiler için oldukça kolay. İsrail dışında doğmuş bütün Yahudiler, geri dönüş yasası sayesinde istediği zaman İsrail yurttaşı olabilir. Bu yasa 1970 yılında genişletilerek, Yahudi biriyle evlenenlerin de kolayca yurttaş olmasını sağladı. İsrail'de 3 yıl zorunlu askerlik vardır ve bedelli gibi seçenekler yoktur. Üstelik sadece erkekler değil, kadınlar da askerlik yapmak zorundadır. İnsanlar genelde üniversiteye girmeden önce askere alınır. Askerlik görevinin bu kadar zor ve katı olmasının nedeni ise, tahmin edebileceğiniz gibi, Araplarla olan savaşlarından kaynaklanmakta. İsrailliler bu zamana kadar pek çok önemli buluşa imza atmıştır. Örnek olarak damla sulama sistemini verebiliriz. Az önce de söylediğimiz gibi, İsrail'in yarısı çöllerle kaplı. Bundan dolayı su kaynakları çok az ve tarım yapılması oldukça zor. İsrailliler ise bu sorunu damla sulama sistemiyle çözmeyi başardılar. Bu yöntem günümüzde sadece İsrail'de değil, birçok ülkede aktif olarak kullanılıyor ve her yıl milyonlarca metreküp su tasarrufu sağlıyor. Türklerle Yahudilerin geçmişi çok eskiye dayanmaktadır. Yahudiliğe geçmiş Türkler tarafından kurulan Hazar Kağanlığı buna örnek olarak gösterilebilir. Ayrıca az önce de belirttiğimiz gibi, İspanya'dan ve Portekiz'den kovulan Yahudilere 2. Beyazıt sahip çıkmıştır ve bu insanlar yüzyıllarca Osmanlı çatısı altında yaşamıştır. Bu durum Osmanlı'ya ekonomik açıdan uzun yıllar boyunca çok büyük katkılar sağlamıştı.
İkinci Dünya Savaşı öncesinde ise Hitler'in kovdurduğu birçok akademisyen Türkiye'ye sığınmıştır ve Türkiye'deki birçok bölümü bu bilim insanları açmıştır. Selahattin Ülkümen gibi diplomatlarımız da Holocaust sırasında bir sürü Yahudi'ye Türk yurttaşlığı vererek onları kurtarmıştı. İsrailliler de Türkiye'ye ve Türklere yardımcı olmuşlardır. Örnek olarak İsrail'in ikinci başkanı olan Moshe Sharek, gençliğinde okul okumak için İstanbul'a gelmişti ve bu sıralarda başlayan Çanakkale Savaşı'nda Türk ordusuna katılıp Çanakkale gazisi olmuştu. Günümüzde ise uzun yıllar boyunca Amerika'daki güçlü diasporalarıyla sözde Ermeni soykırımının tanınmaması için çalışmalar yapmışlardır. Ayrıca Amerika'nın Türk ordusuna ambargo uyguladığı dönemlerde İsrail kendi ürettiği gelişmiş askeri donanımları Türk ordusuna satmayı kabul etmişti ve bazı ürünleri ise Türkiye ile birlikte üretmişti. İki ülke, biri İsrail, diğeri Türkiye. Birinin silah sanayi çok ileri, diğerinin de silaha çok ihtiyacı var. Türkiye elindeki uçaklarını, tanklarını modernize ettirmek istiyor. Yeni silah sistemlerine ihtiyaç duyuyor. Ancak yıllar boyunca kendini bağladığı Amerika'nın ambargosu ile karşı karşıya. İsrail'in ise hiçbir koşulu yok. Üstelik hem kendinin hem de Amerika'dan alıp geliştirdiği silah teknolojisi son derece ileri. İsrail bu bölgenin teknoloji merkezi durumuna girdi. Doğu dünyasının en geniş ve en modern teknoloji merkeziyiz. En ileri teknolojiyi üreten bir tane şirketimiz var. Amerika hariç dünyada başka hiçbir yerde böyle bir durumla karşılaşamazsınız. İsrail, Türkiye'nin Phantom yani F-4'lerini modernize ediyor. Elektronik aletleri değiştiriliyor. Menzilleri uzatılıyor ve en önemlisi ateş gücü, manevra yetenekleri arttırılıyor. Türkiye'nin en çok ilgilendiği projenin adı Popeye. Bu son derece akıllı bir füze. Uçaklara monte ediliyor. Büyük üstünlükleri 200 metre uzaklıktaki bir evin penceresinden içeriği dahi vurabilme yeteneğinden kaynaklanıyor. Popeye'in işte en cazip yönü bu. Bu akıllı füzeler Kuzey Irak dağlarındaki mağaralarda saklanan PKK gerillalarına karşı, hatta başka ülke topraklarındaki PKK kamp ve karargahlarına kullanılabilecek. Fiyatı 400 ile 750 milyon dolar civarında değişebilecek bir proje. Türkiye'nin en çok ihtiyaç duyduğu araç ise helikopter. Amerika'nın yeni helikopter satışlarını durdurması orduyu rahatsız ediyor. İsrail'in elinde ise Amerikan teknolojisiyle geliştirilmiş helikopter var. İster nakliye olsun, ister savaş helikopteri olsun, İsrail bu alanda en iddialı satıcıların başında geliyor. Ancak Türkiye'nin bir koşulu var. Bunları satın almak değil, ortak üretmek. Yani teknoloji transferi yapılmasını sağlamak istiyor. Taraflar arasındaki temaslar sürüyor. Bununla birlikte 1999 yılındaki Gölcük ve 2023 yılındaki Kahramanmaraş depremleri başta olmak üzere pek çok doğal afette Türkiye'ye yardım eden ülkelerden birisi olmuşlardır. İsrail sadece bize değil, aynı zamanda Azerbaycan'a da pek çok konuda destek olmuştur. İkinci Karabağ Savaşı'nda Azerbaycan'ın silah ve istihbarat desteğinde bulunmuş ve ordusunu eğitmişti. İshak Rabin suikasti sonrasında İsrail devletinde ve İsrail halkında ırkçılık ciddi derecede arttı. Bunun en net örneği ise Beitar Jerusalem isimli futbol kulübüdür. Bu kulübün La Familia adlı taraftar grubu dünyanın en ırkçı gruplarından birisidir. Kulüplerinde asla Arap ya da Müslüman futbolcu istemezler ve her maçlarında Araplara ölüm tehditleri savurup ırkçı tezahüratlar yaparlar. Bu kulübün en büyük destekçilerinden biri de Benjamin Netanyahu ve onun partisi olan Likud Partisi'dir. İsrail'de ırkçılık sadece stadyumlarla sınırlı değil. Sosyal yaşamın pek çok yerinde, özellikle de dinci İsrailliler tarafından Yahudi olmayanlar aşağılanıyorlar. Üstelik ırkçılığa uğrayanlar sadece Müslümanlar ve Araplar değil. Yahudi oldukları halde Etiyopyalılara bile zaman zaman ırkçı saldırılar yapılıyor ve Yahudi olduklarını bazı İsrailliler kabul etmiyor. İsrail'de özellikle Filistinlilere yönelik insan hakları ihlalleri ve haksızlıklar yıllardır çok ciddi bir tartışma konusu olmakta. Gazze ve Batı Şeria'da yıllardır apartheid rejimi uygulanıyor. Hatırlarsanız, 1967 yılındaki 6 gün savaşları sonrası İsrail'in Araplara ait olması gereken toprakları da işgal ettiğini söylemiştik. İsrail, Filistinlilerin birbirleriyle ilişki kurmasına hiçbir şekilde izin vermeyerek, Gazze'yi Batı Şeria'dan ve dünyadan izole etmek için adeta abluka altına almıştır.
Gazze'ye girmek ve Gazze'den çıkmak için İsrail'den izin alınması gerekiyor. Bildiğiniz gibi Mavi Marmara olayında İsrail yönetimi Gazze'ye yardım götüren gemilerin kendilerinden izin almadığını öne sürerek 6 yardım gemisine operasyon düzenlemiş ve 10 aktivisti öldürmüştü. İsrail'in uyguladığı apartheid rejimi uygulamaları sadece bunlarla sınırlı değil. Bugün bile İsrail yurttaşları medeni kanuna göre yargılanırken Filistinliler askeri kanuna göre yargılanıyor. Ayrıca Batı Şeria'nın sadece içinde değil, dışında da kontrol noktaları vardır ve Filistinliler bir yerden bir yere giderken bu kontrol noktalarından izin almak zorundadır. İsrail yönetimleri, savaşlar sırasında başka ülkelere kaçan Filistinlilerin geri dönmesine izin vermiyorlar ve bu kişilerin geride bıraktıkları mallarını ve topraklarını İsraillilere veriyorlar. Bazı Filistinlilerin ise evlerini anlamsız nedenlerle yıkıp bu arazileri de Yahudilere veriyorlar. Bütün bunlarla birlikte Filistinlilere kendilerini demokratik şekilde ifade edecekleri doğru düzgün alanlar bırakmıyorlar. 2018 yılında Arapçanın statüsü değiştirilerek İbranice ile birlikte resmi dil olma özelliğinin kaldırıldığından söz etmiştik. Aslında bu karar, Yahudi Ulus Devleti yasasının bir sonucudur. İsrail'de anayasa olmadığı için, politikacılar uygun ortam buldukları zaman kendi düşüncelerine uygun kararları hızlıca yürürlüğe geçirebiliyorlar. Bu yasa ile birlikte İsrail, kendisine sadece Yahudilerin yaşadığı bir ülkeymiş gibi davranmaya başlamıştır. İsrail'deki Filistin düşmanlığının en net örneği ise kuşkusuz bir şekilde, Netanyahu'nun ve Likud Partisi'nin 7 Ekim 2023 günü yapılan Hamas saldırısına orantısız bir şekilde karşılık vererek, yaklaşık 2 yıldır Gazze'yi bombalamasıdır. Şu ana kadar doğrudan ve dolaylı nedenlerden ölenlerin sayısı toplamda 100.000 kişiye yaklaşmış durumda. Bununla birlikte 1 milyondan fazla Gazze'li yaşadığı yerleri terk etmek zorunda kaldı. Üstelik en az 100.000 kişinin de yaralandığı ve binlerce kişinin ise kalıcı şekilde sakat kaldığı düşünülüyor. İsrail'in bu yaptıkları daha önce sözde Ermeni soykırımını anlattığımız videoda da söz ettiğimiz, soykırımın önlenmesi ve cezalandırılması sözleşmesine göre soykırımdır. Çünkü Netanyahu ve partisi, bilerek ve isteyerek Gazze bölgesini Filistinlilerden arındırma amacı gütmekte. Ne yazık ki, başta Arap devletleri olmak üzere, bütün dünya bu yapılanların soykırım olduğunu bildiği halde sessiz kalmış durumda.